Ders 1. Hafta sonu planları. Merhaba Anna. Hafta sonunu düşünüyordum. Birlikte unutulmaz bir şey planlamaya ne dersin? Kulağa harika geliyor John. Ben buna hazırım. Aklında ne var? Yeni bir yürüyüş parkuru keşfetmeye ne dersiniz? Doğanın tadını çıkarmak ve biraz egzersiz yapmak için harika bir yol. Kulağa ilginç geliyor. Daha önce hiç yürüyüş yapmadım. Ama denemeye hazırım. Merak etme Anna. Yeni başlayanlar için uygun kolay bir yol seçtiğimden emin olacağım. Teşekkür ederim, John. Düşüncelerini takdir ediyorum. Ayrıca piknik öğle yemeği hazırlayabilir ve zirvede yiyebiliriz. Yürüyüşten sonra güzel bir ödül olacak. Bu harika bir fikir. Bize lezzetli sandviçler ve atıştırmalıklar hazırlayacağım. Mükemmel. Bir battaniye ve içki getireyim. Doğanın ortasında rahatlatıcı bir mola olacak. Şimdiden heyecanlanmaya başladım. John, hafta sonunun gelmesini bekleyemem. Ben de Anna. Birlikte geçirilen harika bir zaman olacak. Ders 2. Yemek seçenekleri. Anna, buradan yürüme mesafesinde birkaç harika yemek seçeneği var. Gerçekten mi? Bu uygun. Yeni restoranları denemeyi seviyorum. Hangisini tavsiye edersin? La Trattoria adında bir İtalyan restoranı var. Lezzetli makarna ve pizza servis ediyorlar. İtalyan mutfağı cazip geliyor. Biraz makarna alma havasındayım. Hadi bir deneyelim. Harika seçim, Anna. Lazanyalarının özellikle mükemmel olduğunu duydum. O zaman bu durumu çözer. La Trattoria'ya gideceğiz ve ağız sulandıran İtalyan yemekleriyle kendinizi şımartacağız. Kesinlikle. Orada keyifli bir yemek deneyimi yaşayacağımıza eminim. Lezzetlerin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Unutulmaz bir akşam olacak. Aslında, Anna. İyi yemek ve iyi arkadaşlık harika bir zaman geçirir. Ders 3. Ortaklık zaman çerçevesi. Ek olarak, bu ortaklığın zaman çerçevesini belirlemeliyiz. Haklısın John. Ne kadar süre birlikte çalışacağımıza dair net bir anlayışa sahip olmak önemlidir. Öncelikle bir yıllık ortaklık kurmamızı öneririm. Bu şekilde ilerlememizi değerlendirebilir ve daha fazla işbirliğine karar verebiliriz. Kulağa mantıklı geliyor John. Hedeflerimize ulaşmak ve uyumluluğumuzu değerlendirmek için bize yeterli zaman verir. Kesinlikle. Ve işler iyi giderse, ortaklığı gelecekte her zaman genişletebiliriz. Kabul ettim. Profesyonel çabalarımızda esneklik ve uyarlanabilirliğe sahip olmak çok önemlidir. Aynı sayfada olduğumuza sevindim, Anna. Bu ortaklık ikimiz için de büyük bir potansiyele sahip. Ben de öyle inanıyorum John. Bu fırsattan en iyi şekilde yararlanalım ve ortak başarımız için çalışalım. Ders 4. Deneyimli eğitmenler. Ekibimiz için deneyimli eğitmenler almayı düşünmeliyiz. Bu iyi bir seçim. O zaman çalışanlarımıza rehberlik edebilir ve rehberlik edebilirler. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John.
Deneyimli eğitmenler değerli bilgiler sağlayabilir ve ekibimizin tam potansiyellerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Uzmanlıklarını ve endüstri bilgilerini paylaşarak çalışanlarımızın birinci sınıf eğitim almalarını sağlayabilirler. Kesinlikle. Onların rehberliğinde ekibimiz, önlerine çıkan zorlukların üstesinden gelmek için iyi donanıma sahip olacak. Ayrıca, deneyimli eğitmenler çalışanlarımızın profesyonel gelişimine ve gelişimine katkıda bulunabilir. Bu doğru John. Ekip üyelerimize mükemmellik için çaba göstermeleri için ilham verebilir ve motive edebilirler. İşgücümüze akıllıca bir yatırım, Anna. Yetenekli eğitmenlerle sürekli öğrenme kültürünü geliştirebiliriz. Bunun organizasyonumuz için daha iyi performans ve genel başarıya yol açacağına inanıyorum. Ders 5. Bekleme süresi. Anna, geri almanın 48 saat kadar sürebileceğini söylediler. Rahatsızlık için özür dilerim. Sorun değil John. Bu şeylerin zaman aldığını anlıyorum. Sadece sabırlı olmam gerekecek. Aslında beklemek zor olabilir ama umarım beklemek buna değecektir. Ben de öyle umarım John. Onu geri almam an meselesi. Siz beklerken size yardım etmek veya desteklemek için yapabileceğim bir şey var mı? Teklifinin çok şey ifade ediyor. John. Desteğiniz için minnettarım. Şimdilik hallederim ama sorduğun için teşekkürler. Hoş geldin, Anna. Unutmayın, bir şeye ihtiyacınız olursa ulaşmaktan çekinmeyin. Yapacağım. John. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sizi ilerleme konusunda güncel tutacağım. Lütfen yap Anna. Senin için buradayım ve umarım beklediğinizden daha erken geri alırsın. Ders 6. Düşmeler. Niagara Şelalesi'ni de ziyaret etmeyi hayal ediyorum. Pazar. Oraya bir gezi için mükemmel bir gün gibi görünüyor. Görkemli şelaleler görülmesi gereken bir manzara olmalı. Doğanın harikalarından biridir. Suyun saf gücü hayranlık uyandırıyor. Şelalenin sesinin gürültülü olduğunu duydum. İlk elden tanık olmak inanılmaz bir deneyim olmalı. Katılıyorum. Şelalenin güzelliği büyüleyici. Basamaklı sudan yükselen sisin hayal edebiliyorum. Sonsuza dek seninle kalan bir manzara. Umarım bir gün ziyaret etme şansımız olur. Kesinlikle, keşfedilmeye değer bir yer. Şelaleleri kameraya çektiğimden emin olacağım. Böylelikle anıları daha sonra yeniden yaşayabiliriz. Yakında Aslında Niagara fotoğraflar Şelalesi deneyimi maceramızı yaşamamıza yardımcı planlayalım. olabilir. Ders 7. Bir fotoğrafçının objektifinden. Kesinlikle, bir fotoğrafçının merceğinden yakalanan güzelliği görmek ilham verici. Fotoğrafların hikaye anlatmanın bir yolu vardır. Bizi farklı yerlere ve zamanlara taşıyabilirler. Bir fotoğrafçının anları yakalamadaki yeteneği dikkat çekicidir. Her fotoğraf başlı başına bir sanat eseridir. Tek bir görüntünün duyguları nasıl uyandırabileceği büyüleyici. İyi oluşturulmuş bir fotoğraf kalıcı bir izlenim bırakabilir. Perspektif ve kompozisyon önemli bir rol oynamaktadır.
Aydınlatma ve renkler de genel etkiye katkıda bulunur. Fotoğraflar dünyayı yeni bir ışıkta görmemizi sağlayabilir. Bize sıradanlığı olağanüstü açılardan gösteriyorlar. Detaylara dikkat eden fotoğrafçılara minnettarım. Bağlılıkları ve tutkuları çalışmalarıyla parlıyor. Fotoğraf sanatını takdir etmek için biraz zaman ayırmalıyız. Ders 8. Statükoya meydan okumak. Statükoya meydan okumaktan korkmuyor musunuz? Bazen ilerleme için değişim gereklidir. Yerleşik normları sorgulamak cesaret ister. Sorgulamaya ve daha iyi alternatifler aramaya inanıyorum. Dünyada gerçekleşen bu protestolar sizce değişim getirecekler mi? Kesinlikle farkındalık yaratıyorlar ve diyalog için zorluyorlar. Dikkat edilmesi gereken konuları ele almak önemlidir. Değişim genellikle konuşmaya cesaret eden bireylerle başlar. Kolektif eylemin gücü asla hafife alınmamalıdır. Bu hareketler daha iyi bir gelecek şekillendirme potansiyeline sahiptir. İnsanların inandıkları şey için ayağa kalktığını görmek ilham verici. İlerleme genellikle statükoya meydan okuyanlar tarafından yönlendirilir. Umarım bu protestolar olumlu dönüşümlere yol açar. Ders 9. Bilgi bulma. Güvenilir bir yer, bilgi bulmak için harika. Evet, araştırma amacıyla sık sık ona dönüyorum. Mevcut kapsamlı bilgi etkileyicidir. Öğrenmek ve anlayışımızı genişletmek için değerli bir kaynaktır. Bilgiyi parmaklarımızın ucunda bulundurmanın rahatlığını takdir ediyorum. Farklı bakış açılarına erişim de faydalıdır. Paylaşımı ve işbirliğini teşvik eden bir platformdur. Yeni konuları keşfetmek ve haberdar olmak için yararlı buluyorum. Ancak bilgilerin güvenilirliği çok önemlidir. Bu doğru. Gerçekleri kontrol etmek dijital çağda çok önemlidir. Bilginin ayırt edici tüketicileri olmalıyız. Kabul edilen, geniş bilgi denizinde gezinmek için eleştirel düşünme gereklidir. Ders 10. Sanatın etkisi. Sanatın bizim üzerimizde böyle bir etkisi olması inanılmaz. Sanat, duyguları uyandırma ve düşünceleri kışkırtma gücüne sahiptir. Dünyayı farklı perspektiflerden görmemizi sağlar. Sanatsal ifadeler, önyargılı kavramlarımıza meydan okuyabilir. Fikirlerin iletilebileceği bir araçtır. Sanat, sosyal değişim ve kültürel değişimler için bir katalizör olabilir. Yaratıcılığı teşvik eder ve hayal gücünü besler. Bize ilham verir ve kendini ifade etmeyi teşvik eder. Sanat, dil ve kültürel engelleri aşma yeteneğine sahiptir. İnsanları birbirine bağlar ve çeşitli topluluklar arasındaki boşlukları kapatır. Sanatçıları ve katkılarını takdir edelim ve destekleyelim. Kesinlikle, sanat hayatımızı derin şekillerde zenginleştirir. Ders 11. Aynı uçuşta. Aynı uçaktayız. Bu harika.
Evet, hoş bir sürpriz. Bagajınızı kontrol ettiniz mi? Evet, aldım. Sen de aynısını yaptın mı? Kesinlikle. Erken kontrol etmek her zaman daha iyidir. Katılıyorum. Havaalanında zaman kazandırır. Ayrıca, çantalarınızın sizinle aynı uçuşta olmasını sağlar. Bu doğru. Her şeyin yolunda olduğunu bilmek güven verici. Kesinlikle. Bagajımın farklı bir şehirde olduğu deneyimler yaşadım. Bu oldukça rahatsız edici olabilir. Bunun için endişelenmemize gerek kalmayacağımıza sevindim. Ben de. Artık seyahatimizin tadını çıkarmaya odaklanabiliriz. Kesinlikle. Hedefimizi keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Harika bir yolculuk olacak. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Hadi bundan en iyi şekilde yararlanalım. Kesinlikle. Bunu dört gözle bekliyorum. Ders 12. Isınma ve germe. Ders Evet, 12. ısınma için dinamik Isınma ve esnemeler germe. ve köpük haddeleme önerirler. Bu ilginç. Dinamik esnemeleri duydum. Ama köpük yuvarlama nedir? Köpük haddeleme, bir köpük silindiri kullanan kendi kendine masaj tekniğidir. Ah, anlıyorum. Ve köpük haddelemenin faydaları nelerdir? Köpük haddeleme kas gerginliğini azaltmaya ve esnekliği artırmaya yardımcı olur. Kulağa faydalı geliyor. Dinamik gerilmelere ne dersiniz? Dinamik gerilmeler, kasları ısıtan aktif hareketlerdir. Yani statik gerilmelerden farklılar mı? Evet, statik gerilmeler bir pozisyon tutmayı içerirken, dinamik gerilmeler hareketi içerir. Anlıyorum. Farkı bilmek güzel. Kesinlikle. Her ikisini de ısınma rutininize dahil etmek yaralanmaları önlemeye yardımcı olabilir. Bu mantıklı. Kesinlikle deneyeceğim. Harika. Egzersiz yapmadan önce vücudumuza dikkat etmek önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Sağlığımız ve refahımız her zaman önce gelmelidir. Ders 13. Açık hava etkinlikleri ve ekipmanları. Doğru, farklı açık hava etkinlikleri için en iyi teçhizatı bilecekler. Bu işe yarar. Bazen doğru vitesi seçmek çok zor olabilir. Kesinlikle. Açık hava uzmanları bize rehberlik edecek bilgi ve deneyime sahiptir. Katılıyorum. İhtiyaçlarımıza ve zevk aldığımız etkinliklere göre ekipman önerebilirler. Ayrıca güvenlik ekipmanları hakkında değerli tavsiyeler verebilirler. Bu, özellikle yürüyüş veya kaya tırmanışı gibi aktiviteler için çok önemlidir. Kesinlikle. Başarılı bir gezi için uygun ekipman ve güvenlik önlemleri şarttır. Uzmanlıklarına güvenebileceğimizi bilmek güzel. Kesinlikle. Kaliteli donanıma yatırım yapmak daha iyi bir açık hava deneyimi sağlar. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Güvenilir ve dayanıklı donanıma sahip olmak buna değer. Ve aynı zamanda aktivitenin zevkini de arttırır. Doğru. İyi hazırlandığımızda kendimizi deneyime tamamen kaptırabiliriz. Ders 14. Yeni hobi.
Yeni hobin ilgi çekici geliyor. Bu nedir? Günaydın. Hobi olarak resim yapmaya başladım. Bu harika. Keyfini mi çıkardın? Kesinlikle. Rahatlamak ve yaratıcılığımı ifade etmek için harika bir yol. Hayal edebiliyorum. Boyama oldukça terapötik olabilir. Gerçekten öyle. Hayal gücümü keşfetmemi nasıl sağladığını seviyorum. Bu harika. Boyamak için favori bir konunuz var mı? En çok manzara ve doğa sahneleri boyamaktan zevk alıyorum. Doğa büyük bir ilham kaynağı olabilir. Renkler ve dokular güzel. Evet, doğal dünyanın güzelliğini tuval üzerinde yeniden yaratmayı sakinleştirici buluyorum. Nedenini anlayabiliyorum. Tatmin edici ve ödüllendirici bir hobi olmalı. Kesinlikle öyle. Bu tutkuyu keşfettiğime sevindim. Senin adına mutluyum. Hobiler peşinde koşmak hayatımıza neşe ve tatmin getirir. Ders 15. Yolu bulmak. Bulmak kolay mı? Evet, kaçıramazsın. Bunu duymak güzel. Bölgeye aşina değilim. Endişelenme. Önemli bir dönüm noktası. Bu güven verici. Kaybolmak istemiyorum. Anlıyorum. Net yönlere sahip olmak her zaman daha iyidir. Kesinlikle. Hazırlıklı olmayı ve nereye gittiğimi bilmeyi tercih ederim. Zaman kazandırır ve stresi azaltır. Kesinlikle. Oradaki zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Harika vakit geçireceğiz. Eminim. Bunu dört gözle bekliyorum. Bana rehberlik ettiğin için teşekkür ederim. Her zaman. Yardım etmekten mutluluk duyarım. Bunu takdir ediyorum. Hadi birlikte maceramızın tadını çıkaralım. Ders 16. Sıfırdan ekmek pişirme. Sıfırdan ekmek pişirmede elimimi denemeyi düşünüyordum. Bu harika bir fikir gibi geliyor. Ev yapımı ekmek lezzetli ve ödüllendiricidir. Sürecin biraz zor olabileceğini duydum. Herhangi bir ipucunuz var mı? Basit bir tarifle başlayın ve yakından takip edin. Malzemelerinizi doğru bir şekilde ölçün. Çok amaçlı un mu yoksa ekmek unu mu kullanmalıyım? Ekmek unu, daha iyi bir yapı oluşturmaya yardımcı olan daha yüksek protein içeriğine sahip olduğu için ekmek yapmak için idealdir. Anlıyorum. Peki ya maya? Aktif kuru maya yerine anlık maya kullanabilir miyim? Evet, aktif kuru maya yerine hazır maya kullanabilirsiniz. Sadece kullandığınız belirli maya türü için talimatları uyguladığınızdan emin olun. Ekmeğin kabarması genellikle ne kadar sürer? Tarife bağlıdır. Ancak ortalama olarak ilk artış 1-2 saat sürebilir ve ikinci yükselme 30 dakika ila 1 saat sürebilir. Ekmeği pişirirken hedeflemem gereken belirli bir sıcaklık var mı? Çoğu ekmek tarifi, yaklaşık 400-450 F'de, 200-230 C, önceden ısıtılmış bir fırın gerektirir. En iyi sonuçlar için tarifinizdeki talimatları izleyin.
Denemek için heyecanlıyım. Umarım iyi sonuçlanır. Eminim olur. Sadece sabırlı olmayı ve sürecin tadını çıkarmayı unutmayın. Ekmek pişirmek eğlenceli ve tatmin edici bir deneyim olabilir. Teşvik için teşekkür ederim. Bir deneyeceğim ve nasıl gittiğini size bildireceğim. Pişirme maceranızı duymayı dört gözle bekliyorum. İyi şanslar. Ders 17. Ağız sulandıran hamur işleri. Ders Bugün bir 17. fırına rastladım Ağız ve sulandıran hamur sergilendikleri hamur işleri. işleri ağız sulandırıcıydı. Oh, hayal edebiliyorum. Hamur işleri genellikle gözler ve tat tomurcukları için bir ikramdır. Hiç evde hamur işleri yapmayı denediniz mi? Evet, aldım. Biraz zaman alıcıdır. Ancak sonuçlar buna değer. Yapmayı en sevdiğin pasta nedir? Kruvasan yapmaktan zevk alıyorum. Hamuru lamine etme ve katmanların oluştuğunu görme işlemi büyüleyicidir. Kulağa zor geliyor. Yeni başlayanlar için önereceğiniz daha basit hamur işleri var mı? Yeni başlıyorsanız, puf böreği yapmayı deneyebilirsiniz. Çok yönlüdür ve çeşitli tatlı ve tuzlu tariflerde kullanılabilir. Hamur işlerinde pul pul bir doku elde etmek için herhangi bir ipucunuz var mı? İşlem boyunca tereyağını ve hamuru soğuk tutmak çok önemlidir. Soğuk tereyağı fırında eridiğinde buhar oluşturur ve pul pul tabakalar oluşturur. Hamurun çok yağlı olmasını nasıl önlersiniz? Yüksek kaliteli tereyağı kullandığınızdan ve tereyağı hamur oranı için tarifin talimatlarını takip ettiğinizden emin olun. Doğru katlama ve soğutma da yağlanmayı önlemeye yardımcı olur. Hamur işi yapmayı denemek isterim. Eğlenceli ve lezzetli bir proje gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Farklı tatlar ve dolgular ile deney yapmak çok eğlenceli olabilir. Sürecin tadını çıkarın ve lezzetli sonuçların tadını çıkarın. Tavsiye için teşekkür ederim. Malzemeleri toplayıp bir şans vereceğim. Bunu duymak harika. Muhteşem hamur işleri yapacağınıza eminim. İyi şanslar. Ders 18. Sabah egzersiz rutini. Sabah egzersiz rutininiz var mı? Evet, biliyorum. Yoga yapıyorum ve güne başlamak için koşuya çıkıyorum. Yoga ilginç geliyor. Yeni başlayanların deneyebileceği bazı temel yoga pozları nelerdir? Mountain Pose, Downward Facing Dog ve Child's Pose gibi pozlarla başlayabilirsiniz. Duruş ve esnekliği geliştirmeye yardımcı olurlar. Yoga yapmak için bir yoga matına sahip olmak gerekli midir? Bir yoga matı yastıklama ve stabilite sağlarken, özellikle basit pozlar için gerekli değildir. Halı gibi kaymaz bir yüzey de işe yarayabilir. Bir yoga seansı tipik olarak ne kadar sürmelidir? Tercihinize ve müsait zamana bağlıdır. 15-20 dakikalık bir seansla başlayabilir ve daha rahat hale geldikçe süreyi kademeli olarak artırabilirsiniz. Sabahları koşuya çıkmanın faydaları nelerdir? Sabahları koşu yapmak, kardiyovasküler zindeliği artırmaya yardımcı olur. Ruh halini iyileştirir ve gün boyunca enerji seviyelerini artırır. Koşu yaparken hedeflemem gereken belirli bir süre veya mesafe var mı? Rahat bir tempoyla başlayın ve zamanla süreyi veya mesafeyi kademeli olarak artırın.
Vücudunuzu dinleyin ve aşırı efordan kaçının. Şimdi sabah egzersizi rutinine başlamak için motive oldum. Güne başlamak için sağlıklı bir yol gibi geliyor. Bunu duymak harika. Tutarlılık anahtardır. Bu yüzden onu alışkanlık haline getirmeye çalışın. Yaralanmaları önlemek için uygun şekilde ısınmayı ve soğumayı unutmayın. Tavsiye için teşekkür ederim. Yoga ve koşuyu sabah rutinime dahil edeceğim. Hoş geldin. Düzenli egzersizin faydalarından yararlanacağınıza eminim. Harika bir egzersiz yapın. Ders 19. Fiyatları karşılaştırma. Evet, para biriktiriyorlar. Satın almadan önce fiyatları karşılaştırır mısınız? Kesinlikle. Fiyatları karşılaştırmak bilinçli kararlar almama ve paramın karşılığını en iyi şekilde almama yardımcı olur. Fiyatları etkili bir şekilde karşılaştırmanın bazı yolları nelerdir? Bir yol, farklı mağazalarda veya çevrimiçi perakendecilerdeki fiyatları kontrol etmektir. Kolaylık sağlamak için fiyat karşılaştırma web sitelerini veya uygulamalarını da kullanabilirsiniz. Fiyatları karşılaştırırken dikkate alınması gereken belirli faktörler var mı? Fiyatın yanı sıra, nakliye maliyetleri, iade politikaları ve ürün incelemeleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Bunlar, satın alma işleminden genel memnuniyetinizi etkileyebilir. Fiyatları karşılaştırırken bir ürünün kalitesini nasıl sağlarsınız? Ürün incelemelerini ve derecelendirmelerini okumak size kalite hakkında bir fikir verebilir. Ayrıca, saygın markaları arayın veya ürünün belirli standartları veya sertifikaları karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Satın almadan önce satış veya indirim beklemeye değer mi? Satın alma işleminin aciliyetine ve potansiyel tasarruflara bağlıdır. Ürün gerekliyse ve indirim önemliyse, beklemek faydalı olabilir. Fiyatları karşılaştırmanın özellikle önemli olduğu öğeler var mı? Evet, elektronik veya ev aletleri gibi büyük fiyatlı ürünler için fiyatları karşılaştırmak, önemli miktarda paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Satın almadan önce fiyatları karşılaştırmaya başlayacağım. En iyi anlaşmayı aldığımdan emin olmanın akıllıca bir yolu gibi görünüyor. Bu akıllıca bir karar. Biraz araştırma ve karşılaştırma ile paranızın daha da ileri gitmesini sağlayabilirsiniz. Mutlu alışveriş. Ders 20. Yemek aşkı. Hey, yemek yapmayı sever misin? Evet, onu seviyorum. Yemek yapmak yaratıcı olmamı ve lezzetleri denememe izin veriyor. Bu harika. En çok neyi pişirmekten hoşlanıyorsun? Çeşitli mutfaklar pişirmekten zevk alıyorum. Ancak İtalyan ve Asya yemeklerine özel bir düşkünlüğüm var. Çalışmayı sevdiğiniz belirli bileşenler veya tatlar var mı? Yemeklerime canlı lezzetler katmak için fesleğen, kişniş ve biberiye gibi taze otlar kullanmayı seviyorum. Kimyon ve zerdeçal gibi baharatlar da favorilerim. Favori pişirme teknikleriniz var mı? Izgara yapmayı ve sotelemeyi seviyorum. Çünkü malzemelerin doğal lezzetlerini ve dokularını ortaya çıkarıyorlar. Benim gibi yeni başlayanlarla paylaşabileceğiniz herhangi bir yemek pişirme ipucu var mı? Basit tariflerle başlayın ve yavaş yavaş daha karmaşık olanlarla kendinize meydan okuyun. Tarifi yakından takip edin ve zevk tercihlerinize göre denemekten ve ayarlamalar yapmaktan korkmayın. Yeni tarifler bulmak için gidilecek kaynaklarınız var mı? Sık sık yemek pişirme web sitelerine göz atıyorum.
Yemek şovları izliyorum ve ilham almak için yemek blogcularını takip ediyorum. Yemek kitapları da harika bir kaynaktır. Yemek dünyasını keşfetmekten heyecan duyuyorum. Ödüllendirici ve lezzetli bir hobi gibi geliyor. Gerçekten öyle. Sürecin tadını çıkarın ve emeğinizin meyvelerinin tadını çıkarın. Yemek yapmak, yaratıcılığınızı ifade etmenin ve yemeklerle neşeyi paylaşmanın harika bir yolu olabilir. Yemek pişirme tutkunuzu paylaştığınız için teşekkür ederiz. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Hoş geldin. Eminim yepyeni bir lezzet dünyası keşfedeceksiniz ve mutfakta neşe bulacaksınız. Mutlu yemekler. Ders 21. Piyasa rekabetini yönetmek. Piyasa rekabeti, ele almamız gereken en büyük risk. Katılıyorum. Bir planın olması çok önemlidir. Rakiplerimizi analiz etmeli ve güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeliyiz. Bu şekilde rekabet avantajımızı belirleyebiliriz. Evet ve pazar eğilimlerini ve tüketici tercihlerini sürekli izlememiz gerekiyor. Kesinlikle. Güncel kalmak, uyum sağlamamıza ve rekabette bir adım önde olmamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca ürün kalitemizi ve müşteri hizmetlerimizi iyileştirmeye odaklanmalıyız. Bu müşteri memnuniyeti ve sadakati için gereklidir. Ayrıca kendimizi farklılaştırmak için yenilikçi pazarlama stratejilerini keşfedebiliriz. Evet, yaratıcı ve hedefli pazarlama, pazarda öne çıkmamıza yardımcı olacaktır. Son olarak, rekabet gücünü sağlamak için fiyatlandırma stratejimizi düzenli olarak gözden geçirmeliyiz. Kabul ettim. Kırlılığı korurken değer sunmamız gerekiyor. Ders 22. Sayıları gözden geçirme ve ayarlama. Bu adil görünüyor. Rakamları gözden geçirebilir ve gerekirse ayarlamalar yapabiliriz. Kesinlikle. Düzenli değerlendirme bizi yolda tutacaktır. Gerçek sonuçlarımızı öngörülen sonuçlarla karşılaştırmalıyız. Bunu yaparak herhangi bir boşluğu tespit edebilir ve düzeltici önlemler alabiliriz. Herhangi bir sapmanın arkasındaki nedenleri analiz etmek önemlidir. Evet, nedenleri anlamak bilinçli kararlar vermemize yardımcı olacaktır. Daha sonra stratejimiz ve operasyonlarımızda gerekli ayarlamaları yapabiliriz. Bu şekilde hedeflerimizin ulaşılabilir ve gerçekçi olmasını sağlayabiliriz. Ek olarak, düzenli olarak paydaşlarla iletişim kurmalı ve uyum sağlamalıyız. Onları bilgilendirmek şeffaflığı ve güveni artıracaktır. Hedeflerimize etkin bir şekilde ulaşmak için birlikte çalışabiliriz. Ders 23. Koltuk kullanılabilirliğini garanti etme. Müsaitliği garanti etmek için bir koltuk rezerve etmeniz önerilir. Katılıyorum. Önceden bir yer güvence altına almak daha iyidir. Rezervasyon yaparak son dakika hayal kırıklıklarından kaçınabiliriz. Evet, özellikle yoğun zamanlarda veya popüler etkinlikler için. Müsaitliği kontrol edebilir ve çevrimiçi rezervasyon yapabiliriz. Bu şekilde, koltuğumuzun rezerve edilmesini sağlayabiliriz. Bunlara ek olarak, bazı mekanlar ayrılmış koltuklar için öncelikli erişim sunar. Bu büyük bir avantaj, özellikle kalabalık etkinlikler için. Önceden plan yapmak ve yerimizi güvence altına almak her zaman daha iyidir. Ders 24. Farklı etkinlikleri keşfetmek.
Elbette, ama daha iyi esneklik için yogayı da denemek istiyorum. Bu harika bir fikir. Yoga hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı iyileştirebilir. Stresi azaltmak ve duruşu iyileştirmek için etkili olduğunu duydum. Evet, gevşeme ve vücut hizalamasına yardımcı olabilir. Mevcut egzersiz rutinimizi tamamlayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Zindeliğe dengeli bir yaklaşım sağlayabilir. Saygın bir yoga stüdyosu bulalım ve deneyelim. Bu bir plan gibi geliyor. Farklı sınıfları ve eğitmenleri keşfedebiliriz. Genel fitness seviyemizi nasıl artırabileceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 25. Unutulmaz seyahat deneyimleri. İnanılmazdı. Plajlar çarpıcıydı ve insanlar çok arkadaş canlısıydı. İyi vakit geçirdiğine sevindim. Yolculuğunuzdan biraz daha bahsedin. Plajlar kristal berraklığında sulara ve yumuşak beyaz kumlara sahipti. Bu rahatlama ve eğlence için mükemmel bir yer gibi geliyor. Yerliler inanılmaz derecede misafirperver ve kültürlerini paylaşmaya hevesliydi. Seyahat ederken arkadaş canlısı insanlarla tanışmak her zaman harikadır. Ayrıca lezzetli yerel yemekleri denedim ve tarihi simge yapıları keşfettim. Unutulmaz ve zenginleştirici bir deneyim olmalı. Gerçekten öyleydi. Tekrar ziyaret etmeyi ve daha fazlasını keşfetmeyi çok isterim. Sizinki gibi seyahat deneyimleri bir sonraki maceramı planlamama ilham veriyor. Ders 26. Çiftçi pazarı. Hiç çiftçi pazarına gittin mi? Evet, oraya gitmeyi seviyorum. Taze ürünler bulmak için harika bir yer. Bu harika. Yerel çiftçileri desteklemekten zevk alıyorum. Yiyeceklerimizin nereden geldiğini bilmek önemlidir. Kesinlikle. Ayrıca, meyve ve sebzelerin daha fazla besine sahip olduğu söyleniyor. Bu doğru. Genellikle zirvede hasat edilirler. Ayrıca ev yapımı reçeller ve ekmek almayı düşünüyorum. Kulağa lezzetli geliyor. Ev yapımı ürünlerin çeşitliliği şaşırtıcı. Süpermarket alışverişinden güzel bir değişiklik. Kesinlikle. Ayrıca, satıcılarla etkileşime girebilir ve sorular sorabilirsiniz. Aynı zamanda bir topluluk duygusu yaratır. Evet, yerel üreticilerle bağlantı kurmanın harika bir yolu. Katılıyorum. Katılan herkes için bir kazan-kazan durumu. Yerel işletmeleri desteklemek ekonomi için de önemlidir. Kesinlikle. Çiftçi pazarına bir sonraki ziyaretimizi dört gözle bekliyorum. Ders 27. Besinler ve alışveriş. Çiftçi pazarındaki ürünlerin daha fazla besin içerdiğini duydum. Bu doğru mu? Evet, meyve ve sebzelerin taze olduklarında daha besleyici olduğuna inanılıyor. Bu ilginç. Sanırım tamamen olgunlaştıklarında toplanmalarından kaynaklanıyor. Kesinlikle. Ürün raflarda ne kadar uzun süre oturursa, o kadar fazla besin kaybeder. Bu mantıklı. Sanırım çiftçi pazarından daha sık alışverişe başlayacağım. Bu harika bir fikir.
Sadece taze ürünler almakla kalmayacak. Aynı zamanda yerel çiftçileri de destekleyeceksiniz. Ayrıca bazı organik ürünler almayı düşünüyorum. Pestisitlerden kaçınmak istiyorsanız organik ürünler iyi bir seçimdir. İyi ki daha sağlıklı alternatifler var. Evet, yediğimiz yiyecekler hakkında bilinçli seçimler yapmak önemlidir. Kesinlikle deneyeceğim. Bilgi için teşekkürler. Hoş geldin. Çiftçi pazarı inde alışverişin tadını çıkarın. Ders 28. Ev güvenliği. İzinsiz açılırlarsa beni uyaran pencere alarmları kurdum. Bu akıllı bir güvenlik önlemidir. Evinizi güvende tutmanıza yardımcı olur. Evet, birisi girmeye çalışırsa uyarılacağımı bilerek kendimi daha güvende hissediyorum. Evinizi ve eşyalarınızı korumak için adımlar atmanız önemlidir. Kesinlikle. Ev güvenliği her zaman birinci öncelik olmalıdır. Piyasada çeşitli güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Pencere alarmlarını tercih ederim çünkü basit ve etkilidirler. Bu iyi bir seçim. İhtiyaçlarınıza uygun bir güvenlik sistemi bulmak önemlidir. Evet, evden uzaktayken bana huzur veriyor. Ev güvenlik sistemlerinin temel amacı budur. Gönül rahatlığı sağlamak. Onları kurmaya karar verdiğim için mutluyum. Ev güvenliği söz konusu olduğunda proaktif olmak her zaman daha iyidir. Ders 29. Seyahat seçenekleri. Hiç toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmeyi düşündünüz mü? Evet, etrafta dolaşmanın uygun ve çevre dostu bir yolu olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Sizi sürüş veya park etme zahmetinden kurtarabilir. Ayrıca, trafik veya park yeri bulma konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu doğru. Toplu taşıma, zaman ve stres tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca yoldaki araba sayısını azalttığı için daha sürdürülebilir. Günlük işe gidip gelmek için denemeyi düşünüyorum. Bu iyi bir fikir. Aynı zamanda uygun maliyetli bir seçenek olabilir. Bölgemdeki programları ve rotaları kontrol etmem gerekecek. Genellikle bu bilgileri sağlayan uygulamalar veya web siteleri vardır. Kesinlikle bakacağım. Toplu taşıma önerdiğiniz için teşekkürler. Hoş geldin. Umarım rahat ve keyifli bulursunuz. Ders İlk 30. olarak, zaman Son çizelgesi tarihleri çok sıkı toplantı. görünüyor. Son teslim tarihini karşılayabileceğimizden emin değilim. Endişenizi anlıyorum. Projeyi zamanında tamamlamak için verimli çalışmamız gerekecek. Ders 30. Son tarihleri toplantı. Evet, görevlere öncelik vermemiz ve odaklanmamız gerekiyor. Projeyi daha küçük, yönetilebilir görevlere ayırmak yararlı olabilir. Bu iyi bir fikir. İş yükünü daha yönetilebilir hale getirecektir. Ayrıca düzenli olarak iletişim kurmalı ve sorunları derhal ele almalıyız. İyi iletişim, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için anahtardır. Süreci daha verimli hale getirmek için görevleri devretmeyi de düşünebiliriz. Bu iş yükünü dağıtmaya ve ilerlemeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir.
Düzenli kalmamız ve ilerlememizi takip etmemiz gerekecek. Kabul ettim. Düzenli ilerleme güncellemeleri yolda kalmamıza yardımcı olacaktır. En iyi çabayı gösterelim ve son teslim tarihini karşılamak için birlikte çalışalım. Kesinlikle. Doğru planlama ve etkili ekip çalışması ile bunu başarabileceğimize inanıyorum. Ders 31. Yürüyüş macerası. Yürüyüşe çıkmaya ne dersin? Yakınlarda güzel bir patika var. Kulağa harika geliyor. Doğayı keşfetmeyi seviyorum. Yürüyüş, aktif kalmak ve açık havada eğlenmek için harika bir yoldur. Katılıyorum. Doğayla bağlantı kurmak ve biraz egzersiz yapmak için harika bir fırsat. Gideceğimiz patika çevredeki dağların muhteşem manzarasını sunuyor. Vay canına, kulağa harika geliyor. Manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum. Su, atıştırmalıklar ve rahat ayakkabılar gibi bazı temel malzemeleri paketlemek önemlidir. Kesinlikle. Ayrıca yolda kalmak için bir harita getirmeli veya bir yürüyüş uygulaması kullanmalıyız. Güvenlik çok önemlidir, bu yüzden birisini yürüyüş planlarımız hakkında bilgilendirdiğinizden emin olalım. İyi fikir. Başkalarının nerede olacağımızı bilmesini sağlamak her zaman önemlidir. Ve her ihtimale karşı dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmeliyiz. Kesinlikle. Yürüyüşümüz sırasında kötü havaya yakalanmak istemiyoruz. Kabul ettim. Yürüyüşü bu hafta sonu için planlayalım. Harika bir macera olacak. Ders 32. Pazarlama stratejisi tartışması. Merhaba, yeni pazarlama stratejimizi düşündünüz mü? Evet, bazı fikirlerim var. Hadi tartışalım. Mükemmel. Hedef kitlemize ulaşmak için yenilikçi yollar bulmalıyız. Sosyal medya platformlarının tanıtım için etkili bir kanal olacağını düşünüyorum. Bu iyi bir nokta. Müşterilerle etkileşim kurmak için sosyal medyanın gücünden yararlanabiliriz. Sektörümüzdeki etkileyicilerle de işbirliği yapmayı düşünmeliyiz. Evet, etkileyicilerle ortaklık yapmak markamızın erişimini genişletmemize yardımcı olabilir. Hedef kitlemizde yankı uyandıran ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanmalıyız. Kesinlikle. Değerli ve alakalı içerik müşterileri çekecek ve tutacaktır. Pazarda önde kalmak için rakiplerimizin stratejilerini analiz etmek önemlidir. Kabul ettim. Başkalarının ne yaptığını anlamak bize rekabet avantajı sağlayabilir. Marka görünürlüğünü artırmak için çevrimiçi reklamcılığa da bir bütçe ayırmalıyız. İyi fikir. Stratejik reklam kampanyaları daha fazla potansiyel müşteri ve satış üretebilir. Son olarak, pazarlama çabalarımızın sonuçlarını izlememiz ve ölçmemiz gerekiyor. Gerçekten de. Metrikleri izlemek, veri odaklı kararlar vermemize yardımcı olacaktır. Ders 33. Bahçe malzemeleri. Bahçe malzemeleri satan bir mağaza buldum. Bu inanılmaz. Bu harika bir haber. Beni onları arama zahmetinden kurtarıyor. Tüm bahçe ihtiyaçları için çok çeşitli aletlere, tohumlara ve bitkilere sahiptirler. Bu çok uygun. İhtiyacım olan her şeyi tek bir yerde bulabilirim. Ayrıca çevre dostu bahçecilik için organik gübreler ve böcek ilaçları sunarlar.
Bu harika. Bahçem için organik ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Bahçecilik teknikleri hakkında tavsiyelerde bulunabilecek bilgili personele sahipler. Bu işe yarar. Bazı bahçecilik ipuçları için onların rehberliğini arayabilirim. Teslimat hizmetleri sunuyorlar, böylece sarf malzemelerini kapınıza teslim edebilirsiniz. Bu, özellikle toprak ve saksı gibi hacimli eşyalar için uygundur. Rekabetçi fiyatlara sahipler, böylece uygun fiyatlarla kaliteli ürünler alabilirsiniz. Bunu duymak harika. Her zaman iyi fırsatlar ararım. Genel olarak, tüm bahçe ihtiyaçlarınız için güvenilir bir mağaza gibi görünüyor. Kontrol etmek için heyecanlıyım. Bilgiyi paylaştığınız için teşekkürler. Ders 34. Ek faktörleri düşünmek. XXX, tamam, ben yaparım. Başka neleri düşünmeliyim? Bütçeyi düşünmeli ve buna göre fon tahsis etmelisiniz. Bu iyi bir nokta. Tahsis edilen bütçe dahilinde plan yaptığımdan emin olacağım. Ek olarak, zaman çizelgesini göz önünde bulundurun ve her görev için gerçekçi son tarihler belirleyin. Doğru, zamanında tamamlanmasını sağlamak için zamanı etkili bir şekilde yönetmek önemlidir. Potansiyel riskleri değerlendirmeyi ve acil durum planları geliştirmeyi unutmayın. Kesinlikle, beklenmedik zorluklara hazırlıklı olmak çok önemlidir. Ekip üyeleriyle düzenli olarak iletişim kurmak ve koordine etmek de önemlidir. İyi iletişim, herkesi uyumlu ve bilgilendirmek için anahtardır. Kalite kontrolünün ve ayrıntılara gösterilen özenin önemini göz ardı etmeyin. Haklısın. Projemizin her alanında mükemmellik için çaba göstermeliyiz. Son olarak, sonuçları değerlendirmeyi ve hem başarılardan hem de başarısızlıklardan ders almayı unutmayın. Sürekli iyileştirme, uzun vadeli büyüme ve başarı için hayati önem taşır. Ders 35. Huzur bulmak. Kesinlikle, ruh için bir sıfırlama düğmesi gibi bir huzur duygusu getiriyor. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Huzurlu bir ortamda olmak gençleştirici olabilir. Doğanın zihnimizi sakinleştirmenin ve stresi azaltmanın bir yolu vardır. Bu doğru. Sadece yeşilliklerle çevrili olmanın yatıştırıcı bir etkisi olabilir. Kuşların cıvıltısı ve yaprakların hışırtısı inanılmaz derecede tedavi edici olabilir. Ve çiçeklerin ve temiz havanın kokusu genel sükunete katkıda bulunur. Günlük yaşamın koşuşturmacasından kopmak için harika bir fırsat. Kesinlikle. Yavaşlamamızı ve etrafımızdaki güzelliği takdir etmemizi sağlar. İster sessiz bir park ister sakin bir bahçe olsun, huzur bulmak çok önemlidir. Telaşlı yaşamlarımıza bir denge ve iç huzur duygusu getiriyor. Doğanın huzurunun tadını çıkarmak için dakikalar ayırmak, refahımız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Duraklamak, nefes almak ve o anda mevcut olmak için nazik bir hatırlatıcıdır. Öyleyse huzur aramak ve doğanın dinginliğini kucaklamak için zaman ayıralım. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Refahımıza öncelik verelim ve elimizden geldiğince huzur anları bulalım. Ders 36. Yuvarlanan giysiler yerden tasarruf sağlar. Hiç giysilerinizi katlamak yerine yuvarlamayı denediniz mi? Hayır, yapmadım.
Gerçekten bir fark yaratıyor mu? Evet, öyle. Yuvarlanan giysiler bavulunuzda yer kazandırır ve kırışıklıkları en aza indirir. Kulağa ilginç geliyor. Tam olarak nasıl çalışır? Kıyafetlerini düz katlamak yerine onları sıkıca sarıyorsun. Bu yöntem giysileri sıkıştırmaya ve kapladıkları yer miktarını azaltmaya yardımcı olur. Anlıyorum. Peki ya kırışıklıklar? Hala görünmeyecekler mi? Giysilerinizi yuvarlamak aslında kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur. Sıkıca yuvarlandıkları için daha az kırışıklık vardır ve kumaşın buruşma olasılığı daha düşüktür. Bu harika. Seyahat ederken başa çıkmak için daha az kırışıklığa sahip olmak güzel olurdu. Kesinlikle. Ayrıca, rulo giysilerin düzenlenmesi ve bavulunuzda bulunması daha kolaydır. Bunu hiç düşünmemiştim. Harika bir paketleme tekniği gibi geliyor. Kesinlikle paketlemeyi daha verimli hale getirir. Bir sonraki seyahatinizde denemelisiniz. Yapacağım. Bu yararlı ipucunu paylaştığınız için teşekkürler John. Hoş geldin, Anna. Yararlı bulduğuna sevindim. Mutlu seyahatler. Ders 37. Çevrimiçi reklamcılık. İşletmeniz için çevrimiçi reklamcılığı kullanmayı düşündünüz mü? Hayır, yapmadım. Yatırıma değer mi? Kesinlikle. Çevrimiçi reklamcılık, geleneksel kanallara kıyasla nispeten ucuzdur. Bu ilginç. Neden daha uygun fiyatlı olduğunu açıklayabilir misiniz? Peki, çevrimiçi reklamcılıkla bütçeniz üzerinde daha fazla kontrole sahipsiniz. İmkanlarınız dahilinde kalmanızı sağlamak için günlük veya aylık sınırlar belirleyebilirsiniz. Anlıyorum. Yani, daha küçük bir bütçe tahsis edebilir ve yine de geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz. Kesinlikle. Çevrimiçi platformlar, belirli demografik bilgileri ve ilgi alanlarını hedeflemenize olanak tanır, böylece bir servet harcamadan doğru kişilere ulaşabilirsiniz. Bu önemli bir avantaj. İşinizi tanıtmanın uygun maliyetli bir yolu gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Ayrıca, reklamlarınızın performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu çok uygun. Kampanyalarınızı aldığınız verilere göre optimize edebilirsiniz. Kesinlikle. Reklamcılığa daha etkili ve ölçülebilir bir yaklaşımdır. Kesinlikle işim için çevrimiçi reklamcılığa bakacağım. Bu değerli bilgiyi paylaştığınız için teşekkürler, John. Hoş geldin, Anna. Yardım edebildiğime sevindim. Reklam çabalarınızda iyi şanslar. Ders 38. İngilizce öğrenmeye nereden başlamalı? Sizce İngilizce öğrenmeye başlamanın en iyi yolu nedir? Bence başlamak için iyi bir yer dil bilgisi ve kelime dağarcığının temellerini öğrenmek. Bu mantıklı. Sağlam bir temel oluşturmak için temellere hakim olmak çok önemlidir. Kesinlikle. Temel bilgileri kavradıktan sonra, konuşma ve dinleme becerilerinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu doğru. Konuşma ve dinleme, herhangi bir dilde akıcılığı geliştirmek için çok önemlidir. Ayrıca ana dili İngilizce olan kişilerle veya dil değişim ortaklarıyla sohbet etmek de yararlıdır.
Bu harika bir fikir. Daldırma ve pratik, dil becerilerinizi geliştirmenin anahtarıdır. Gerçekten de. Ek olarak, İngilizce kitap okumak, film izlemek ve İngilizce müzik dinlemek de dil öğrenme yolculuğunuzu geliştirebilir. Katılıyorum. Öğrenme kaynaklarınızı çeşitlendirmek işleri ilginç tutar ve kendinizi farklı bağlamlara maruz bırakmanıza yardımcı olur. Kesinlikle. Kendinizi dile ne kadar çok kaptırırsanız, o kadar hızlı ilerlersiniz. Aynı sayfada olduğumuza sevindim. İngilizce öğrenmek bir yolculuktur, ancak tutarlı bir çabayla herkes başarılı olabilir. Kesinlikle. Dil öğrenme yolculuğuma devam etmekten heyecan duyuyorum. Tavsiye için teşekkürler John. Hoş geldin, Anna. İngilizce öğrenme çabalarınızda size en iyisini diliyorum. Ders 39. İngilizce öğrenmek için çevrimiçi eğitimleri takip etmek. İngilizce becerilerinizi geliştirmek için herhangi bir çevrimiçi eğitim takip ediyor musunuz? Evet, biliyorum. Çevrimiçi eğitimler, dil öğrenimi için değerli bir kaynaktır. Bunu duymak harika. Onları nasıl yararlı buluyorsun? Çevrimiçi eğitimler, yeni kavramları anlamayı ve öğrenmeyi kolaylaştıran yapılandırılmış dersler ve net açıklamalar sağlar. Bu doğru. Genellikle karmaşık konuları yönetilebilir parçalara ayırırlar. Kesinlikle. Ayrıca, birçok eğitim, öğrendiklerinizi uygulamak için etkileşimli alıştırmalar ve sınavlar sunar. Anlayışınızı güçlendirmenin ve bilginizi test etmenin harika bir yoludur. Öyle. Ve en iyi yanı, kendi hızınızda öğrenebilmeniz ve gerektiğinde dersleri tekrar gözden geçirebilmenizdir. Bu esneklik kesinlikle bir avantajdır. Öğrenmenizi programınıza uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz. Kesinlikle. Çevrimiçi eğitimler, ayrıca dil bilgisi ve kelime hazinesinden telaffuz ve konuşma pratiğine kadar çok çeşitli konuları kapsar. Bu harika. Belirli iyileştirme alanlarına odaklanmanızı sağlar. Evet, ve tüm yeterlilik seviyeleri için mevcut eğitimler vardır. Böylece yeni başlayanlar ve ileri düzey öğrenciler faydalanabilir. Bu harika. Çevrimiçi olarak bu kadar çeşitli kaynaklara sahip olmak harika. Kesinlikle. İngilizce öğrenen herkesi çevrimiçi eğitimleri keşfetmeye teşvik ediyorum. Dil öğrenme yolculuğunuzda değerli bir araç olabilirler. Tamamen katılıyorum. Çevrimiçi eğitimler, öğrenciler için erişilebilir ve kapsamlı rehberlik sağlar. Aynı sayfada olduğumuza sevindim. Çevrimiçi eğitimler benim için oyunun kurallarını değiştirdi. Onları şiddetle tavsiye ederim. Deneyiminizi paylaştığınız için teşekkürler Anna. Eminim birçok öğrenci bunu yararlı bulacaktır. Ders 40. Bir gezi için atıştırmalıklar ve içecekler getirmek. Gezimiz için biraz atıştırmalık veya içecek getirecek miyiz? Evet, bu iyi bir fikir. Yanımda biraz atıştırmalık getireyim. Harika. Maceralarımız sırasında yiyeceğimiz bir şeylerin olması her zaman güzeldir. Kesinlikle. Ayrıca, hareket halindeyken atıştırmalık satın almaktan daha uygun ve uygun maliyetlidir. Bu doğru. Kendi atıştırmalıklarımızı getirmek, favorilerimizi seçmemizi sağlar ve bize biraz para kazandırır. Ve özellikle herhangi bir diyet kısıtlamamız veya tercihimiz varsa,
sevdiğimiz bir şeye sahip olmamızı sağlar. Kesinlikle. Bireysel zevklerimize ve ihtiyaçlarımıza hitap etmek önemlidir. Ayrıca gün boyunca susuz kalmamızı sağlamak için biraz içecek hazırlayacağım. Mükemmel. Hidratlı kalmak, özellikle açık hava etkinlikleri sırasında çok önemlidir. Grubumuzdaki diğer kişilerle atıştırmalıkları ve içecekleri paylaşmak da güzel bir jest. Bu doğru. Gezimize ortak ve arkadaş canlısı bir unsur katıyor. Aynı sayfada olduğumuza sevindim. Maceramız için lezzetli atıştırmalıklar ve serinletici içecekler hazırladığımdan emin olacağım. Teşekkür ederim Anna. Bunu dört gözle bekliyorum. Hadi unutulmaz bir gezi yapalım.